Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle birlikte yeni asgari ücretle alabileceğimiz en iyi telefonlara yakından bakacağız. 8500 TL yani 300 euroya eli yüzü düzgün, alınabilecek, uzun ömürlü kullanabileceğimiz pek fazla telefon yoktu. Fakat güncellenen asgari ücretle artık daha iyi cihazları bulabileceğiz. Ve burada baktığım zaman orta segment, hatta orta üst segmente yakın cihazlar da listede bulunuyor. Ama burada elinizi çabuk tutmanıza fayda var. Asgari ücret güncellendiği zaman biliyorsunuz ki diğer pek çok noktada zamları görebiliyoruz. Yani listedeki telefonların fiyatları uzun süre burada kalmayacaktır. O yüzden elinizi çabuk tutmanıza fayda var ve cihazları alabileceğiniz güncel linkler de yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Bana destek vermek, bu tarz teknoloji içeriklerinden anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi listemizin en uygun fiyatlı ve fiyatına oranla en iyi cihazlarından biriyle başlayalım. Burada Redmi 10 2022'yi görebiliyoruz. 6.5 inç Full HD Plus ve IPS bir panelle gelirken 90 Hz'lik tazeleme hızı da bizlere sunulmuş durumda. İşlemci kısmında performans olarak 5000 TL'lik fiyatına oranla çok iyi bir işlemciyle karşılaşıyoruz. Helio G88'i burada görürken 4 GB RAM ve 128 GB depolamada bu sisteme eşlik ediyor. 5000 mAh batarya ve 18 Watt hızlı şarja gelirken kamera kısmında 50 megapiksel ana kameramız Full HD 30 FPS videolarda çekebiliyor. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş 2 megapiksellik makro kameramız da var. Açıkçası genel paketiyle Redmi 10 2022 5000 TL'lik bütçeyle her yönüyle alabileceğimiz en iyi telefon. Listemizin ikinci sırasına bakarsak burada fiyat performans olarak benim halen en beğendiğim cihazlardan Redmi Note N'si görebiliyoruz. Note N'e baktığımız zaman 6.43 inç AMOLED ekranı, Full HD Plus çözünürlük ve 60 Hz'lik bir tazeleme hızıyla geliyor. İşlemci tarafında MediaTek'in oyunculara özel geliştirdiği Helio G95'i görürken 8 GB RAM ve 128 GB depolamanın da bu sisteme eşlik ettiğini söyleyeyim. Donanım ve oyun performansı olarak da en ucuza 60 FPS veren bir telefon diyebilirim. PUBG olsun, diğer oyunlarda olsun performans olarak bize hiçbir sorun yaşatmıyor. Kamera kısmında da oldukça iddialı sensörlerle gelirken 4K 30 FPS desteğimiz de Note N'te var. 5000 mAh batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteğini de burada görebiliyoruz. Listemizin 3. sırasına geldiğimizde burada Note 10 Pro'yu görebiliyoruz. Evet, Note 10 Pro eski bir cihaz gibi gözükebilir. Fakat Note 12 Pro'dan da kesinlikle daha alınası olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Burada kameralar ve ekran konusunda oldukça iddialıyken Snapdragon 732G ile gelmesi halen bu cihazı alınası yapan detaylar arasında ve 8000 TL'lik uygun fiyatına rağmen 8 GB RAM ve 128 GB depolamayı da burada görebiliyoruz. Baktığımız zaman tasarımsal açıdan da kameralarıyla da üzecek bir telefon değil ve gerçekten de 2023 yılında hala alınır ve aldığınızda da en az 3 sene hiçbir sorun yaşatmadan götürecektir. Listedeki 4. cihazımız Galaxy A34. A34'e arkadan baktığımız zaman oldukça şık ve güzel bir telefonla karşılaştığımızı belirteyim. Ekran kısmında da 6.6 inçlik Full HD Plus 120 Hz oldukça büyük ve kaliteli bir ekranla birlikteyiz. A54'te olduğu gibi maalesef yine HDR desteği bu ekranda yok. Dimensity'de 1080 Yonga setini görüyoruz. Ana kamera OIS'li 48 megapiksel çözünürlüğündeyken ikinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 5 megapiksellik makro çekim kameramızda bulunuyor. Videolarda da 4K 30 ve 1080p 60 FPS'te OIS desteğiyle birlikte gayet güzel videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 13 megapiksel yine 4K destekli bir ön kameramız var. 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle gelirken stereo hoparlörler Dolby Atmos desteğiyle birlikte geliyor. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucumuz da gayet hızlı, güzel bir şekilde çalışıyor. Bence 10.000 ile 15.000 arasında alınabilecek en mantıklı telefonu yani Realme GT2'yi görüyoruz. Realme GT2 şu anda 11.000 bandındaki fiyatıyla 10.000 ile 15.000 arasındaki diğer rakiplerinden
çok daha iyi bir konumda diyebilirim. Kutudan güzel, oldukça kaliteli bir silikon kılıf ve 65 Watt hızlı şarj adaptörü ile birlikte geliyor. Ekrana baktığımızda 6.62 inç AMOLED, Full HD Plus ve 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus destekli 5 milyona bir kontrast oranıyla bu fiyat bandındaki S20 FE, A54 hatta fiyatının üstünde olan pek çok telefondan da çok daha iyi bir görsel deneyime sahip. Telefonu elinize aldığınızda ekranın farklı olduğunu kesinlikle hissediyoruz. Donanım kısmında Realme GT2'de Snapdragon 888'e yer verilmiş. Nispeten eski bir Yonga seti olsa da performans olarak hala sınırları zorlayabiliyor. 8 GB RAM, UFS 3.1 depolama biçimiyle fiyatının en hızlı, en tepkisel cihazıyla karşı karşıyayız. Yüksek grafiklerde cihazı zorlasak bile bana mısın demiyor. 50 megapiksellik Sony IMX766 sensörünü burada görebilirken OIS desteğiyle de birlikte geliyor. Yardımcı kameralar 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameramız var. Videolarda da oldukça stabil 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. Ön tarafta 16 megapiksel Full HD 30 FPS bir kameramız var. 5000 mAh batarya, 65 Watt hızlı şarja gelirken Dolby Atmos stereo hoparlörlere de sahip. Dostlar, şimdi ilk olarak Redmi 10 2022 ile başlayalım. Eğer ben 10.000 lira vermek istemiyorum, benim için telefona ayrılabilecek bütçe maksimum 5.000 diyorsanız o zaman Redmi 10 2022 en mantıklı tercih olarak önümüze çıkıyor. Fakat bu fiyata aldığımız bir telefondan da kamera performansı veya oyun tarafında çok yüksek beklentileriniz olmasın. 5000 TL'yi hak ediyor mu derseniz bence kesinlikle hak ediyor. Ama bence telefon alıp uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsanız minimum 6500 TL vermemiz gerekiyor. Burada da Redmi Note S'i görebiliyoruz. Note S hem işlemcisi hem de kameralarıyla bu fiyat bandı için kesinlikle memnun edecek bir telefon. Ama biraz daha bütçem var ve Xiaomi tarafında alabileceğim en mantıklı cihazlardan birini istiyorum derseniz o zaman da Note 10 Pro kesinlikle alınası. Ama 3-4 yıl güncelleme alsın, oyun oynarken hem iyi bir performans hem de az ısınan bir cihaz istiyorum derseniz burada kamera olarak da beklentileriniz yüksekse ve 10.000 TL'nin üstüne çıkmayacağım dediğinizde de Galaxy A34 şu anda fiyat performans oranıyla benim en çok önerdiğim telefonlar arasında. 9.000'e A34 almak 8.000'e Note 10 Pro almaktan kesinlikle daha mantıklı. Eğer ki ben bir asgari ücreti tam olarak gözden çıkardım ve bu noktada alabileceğim hem en uzun ömürlü hem de en iyi kameraya sahip telefon ne derseniz o zaman Realme GT2 önümüze çıkıyor. Burada Snapdragon 888 gibi oldukça performanslı bir amiral gemisi işlemciyle karşı karşıyayız. 50 megapiksel OIS'li ana kamerası 4K 60 FPS videolar çekebilmesiyle bu fiyat bandında en iyi kamera ve en iyi performansı bir arada sunabilen tek telefon diyebilirim. Ben olsaydım 11.000'e kesinlikle GT2 alırdım. Bunun haricinde 11.000 bandına Galaxy A54 ve S20 FE'nin 6 GB RAM'li versiyonu da var. Ama S20 FE alacaksanız 8 GB RAM'li modeli almak çok daha mantıklı. Fakat bu noktada da asgari ücretin biraz daha üstüne çıkmış oluyoruz. A54 bence çok alınası bir cihaz değil. Çünkü burada GT2 gibi üst segment bir cihazı bu fiyatlara alabiliyorken A54'ün GT2'nin yanında çok bir şansı kalmıyor. Bu listedeki benim favorim de kesinlikle Realme GT2. Peki sizce asgari ücrete hangi telefon alınır? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bana destek vermek, gelecek videolardan anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kal.